Bugün içli pişiler hazırlayacağız. Hem de peynirli. Peyniri asla akmıyor. Küçük bir püf noktası var. Yağ çekmeyen, çıtır çıtır, efsane pişiler yapacağız. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Pişilerin yapımına hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Küçük bir kabın içerisine 1,5 çay kaşığı toz maya, 1 çay kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı suyu alıp üzerine 2,5 su bardağı un, 1,5 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Çok az malzeme ile hazırlayacağız. 1 su bardağı suyla hamurumuzu yoğuracağız. İlk önce kaşıkla hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yaklaşık 2-3 dakika kadar hamuru seri bir şekilde yoğurup üzerini kapatacağım ve bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Hamurumuzu bir gece öncesinden hazırlayacağız. Ertesi sabah işimizi çok kolaylaştıracak. Hatta ben ekmek yaptığım zaman şöyle bir beze kadar hamuru dolaba alıyorum. Üzerine tabii hava almayacak bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Dolaba alıyorum. 2-3 gün boyunca bekliyor. Dilediğiniz zaman çıkartıp ister pizza yapın, ister pişi yapın. Her türlü kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine streçlemeden önce şöyle bir çay kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum ki dolapta beklerken strece yapışmasın. Ve ertesi gün strecini açıyorum. Bu aşamada hamur ister istemez soğukta olduğu için sertleşiyor. Hiç sorun değil. Hamurun havasını alalım, güzelce toparlayalım ve küçük bezelere böleceğiz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucumuzun içerisinde yuvarlayalım ve hafif yağlamış olduğumuz tepsiye tüm bezelerimizi dizelim. Ben toplamda 11 bezeye böldüm. Sizler dilerseniz bezelerinizi daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Bezeleri hazırladım. Hemen tepsiyi kenara alıyorum. İç harcımı hazırlıyorum. İç harç olarak 2 çeşit peynir kullandım. Biraz beyaz peynir, biraz da kaşar peyniri. Bunların üzerine bir tane yumurtanın akını döküp güzelce karıştırıyorum. Böyle yaptığımız zaman hamur kızarırken peynir akmıyor. Yağ sıçraması da olmuyor bu arada. Bir kısmını peynirli yapacağım pişilerin, bir kısmını da patatesli yapacağım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak yapabilirsiniz. İç harcımızı hazırladık. Şimdi hemen açmaya başlayalım. Bir tabağa birazcık yağlıyorum. Bezemi tabağa alıp çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içine iç harcımı yerleştirip kapatıyorum. Etrafını sıkıca kapatmamız gerekiyor. İyice bastırın ki açılmasın. Birazını da dediğim gibi patatesli olarak hazırladım. Bu arada siz dilediğiniz iç harcıyla bunu yapabilirsiniz. Dilediğiniz peynir çeşidiyle de yapabilirsiniz. Eğer peynirli yapacaksanız mutlaka peynirin içerisine yumurta akı ekleyin. Yumurta akı eklemeden yapmayın. O peynir akar, yağ sıçratır. Allah korusun, kötü bir şeye neden olmayalım. Dikkatli olalım lütfen. Şimdi hemen kızartmaya geçiyorum. Yağımı önden kızartıyorum. Yağ kızdıktan sonra ocağı orta ateşe getiriyorum. Yüksek ateşte yapmayalım. Orta ateşe getirdikten sonra hazırladığım pişileri yağın içerisine alıp zaten çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Arkalı önlü sık sık çeviriyorum. Kızartıp hemen başka bir kaba aktarıyorum. Pişilerin hepsini arkalı önlü nar gibi kızarana kadar kızarttım. Bu süre çok kısa. Kesinlikle ocağın başından ayrılmayalım. Saniyeler içerisinde zaten hamur kızarıyor. Ve çıtır çıtır pişilerimiz artık servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirinde peynir akmadı ve çok güzel bir şekilde kızardı. Ben kabın içerisine kağıt havlu sermedim. Sizler dilerseniz fazla yağını alması için serebilirsiniz ama zaten yağ çekmiyor. Peyniri içinde çok güzel bir şekilde pişiyor, yağ çekmiyor, çıtır çıtır, efsane bir tarif. Birkaç püf noktası var, bunlara dikkat edelim lütfen. Kızartırken çok yüksek ateşte kızartmayalım. Bir de peynir kullanacaksak mutlaka içerisine yumurta akını ekleyip o şekilde kullanalım. Bu arada kızartma yaparken herkesin evinde olmayabilir ama olanlar mutlaka kullansınlar. Yağ sıçratmaz aparatlar oluyor. Onları tencerenin üzerine kapatabilirsiniz. O şekilde de kızartma yapabilirsiniz. Bende olmadığı için ben kullanmadım ama olanlar risk almamak için kullanabilirler. Bir de kızartma yaparken çok fazla yağ kullanmamak için küçük bir tencerenin içerisine yağı ekleyip ikişer, üçer kızartabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.